Bir projede, bir toplantıda veya kriz anında şu cümleyi ne kadar sık duyarsınız? Büyük bir problemimiz var, satışlar düşüyor. Ya da lojistikte işler çok yavaş. İlk bakışta bu cümleler birer problem tanımı gibi görünebilir ama aslında değildir. Bunlar sadece birer şikayet veya durum tespitidir. Bulanık ve belirsiz ifadeler. Bizi sadece bulanık ve işe yaramayan çözümlere götürür. Peki, bizi doğrudan çözüme götürecek, odaklı ve profesyonel bir problem cümlesi nasıl yazılır? İşte tam bu noktada devreye problemi smartlaştırmak girer. Bir problem cümlesini smartlaştırmak, onu belirsizlikten kurtarıp ölçülebilir ve somut bir çerçeveye oturtmak demektir. Gelin bu harflerin arkasındaki güce bakalım. Yani spesifik olmalı. Problem genel değil, net ve belirli bir alana odaklanmalıdır. İşler kötü değil. Hangi iş, nerede kötü sorusunun cevabı olmalıdır. Yani ölçülebilir olmalı. Problemin büyüklüğünü sayılarla, oranlarla ifade edebilmeliyiz. Ne kadar zarar ediyoruz? Kaç dakika gecikiyoruz? Yani ulaşılabilir ve aksiyon alınabilir olmalı. Tanımladığımız problem, üzerinde çalışabileceğimiz, etki edebileceğimiz bir sınırda kalmalıdır. Yani gerçekçi ve ilgili olmalı. Şirketin ana hedefleriyle ve mevcut durumun gerçekleriyle örtüşmelidir. Yani zaman sınırlı olmalı. Bu problem ne zamandan beri var, hangi dönemi kapsıyor? Sorunun bir zaman damgası olmalıdır. Şimdi bu süzgeci alalım ve az önceki o bulanık şikayet cümlesine uygulayalım. Lojistikte işler çok yavaş. Smart kriterleriyle bu cümleyi yeniden yazıyoruz. Dağıtım merkezimizde son 3 aydır sipariş hazırlama süresi hedeflediğimiz 20 dakikadan 40 dakikaya çıkmıştır. Bu gecikme, müşteri memnuniyetinde %15'lik bir düşüşe yol açmaktadır. Bakın, yerimiz spesifik, sürelerimiz ve oranlarımız ölçülebilir, üzerinde çalışabileceğimiz kadar aksiyon alınabilir, işimizle ilgili. Ve son 3 ay diyerek zamanı sınırlandırılmış bir problem cümlesi elde ettik. İşte aradaki fark budur. İlki olan işler çok yavaş ifadesini duyduğunuzda ne yapacağınızı bilemezsiniz. Herkes birbirini suçlar. Ama smartlaştırılmış bir problem cümlesini masaya koyduğunuzda ekibin önünde net bir hedef vardır. Sorunun büyüklüğü, nerede olduğu ve zaman çerçevesi bellidir. Unutmayın, yanlış tanımlanmış bir probleme doğru çözümler üretemezsiniz. Bir dahaki sefere bir sorunu çözmeye başlamadan önce durun ve kendinize sorun. Şu an elimdeki şey sadece bir şikayet mi, yoksa smart süzgecinden geçmiş gerçek bir problem cümlesi mi? Problemi smartlaştırın, çözümü hızlandırın.